Herkese merhaba. Bugün Nissan Pulsar'ın arka koltuklarından başlıyoruz. Çünkü bu otomobilin en iddialı olduğu yerlerden biri iç hacmi, arka diz mesafesinin genişliği. Onun için bugün ben burada başlamak istedim. Bakalım diğer yönleri nasıl, hep beraber görelim. Ben şimdi öne geçiyorum. Kamerayı da kapatıyorum. İç mekan olarak arkadaşlar çok heyecanlı, renkli, yenilik sunan bir iç mekan yok. Tamam, navigasyonlu bir ekranı var ama bu ekran ne sınıfında artık rekabetçi düzeyde, ne grafikleri güzel, ne de çok iyi çalışıyor. Tamam, gittiğiniz yere sizi götürüyor, yani çalışma olarak bir sıkıntı yok ama şu grafikler ve çözünürlük bu sınıfın gerisinde. Yani yazıların karakterleri, şurası da biraz bana karışık geldi açıkçası. Burada radyo gibi bağlantıları kullanabiliyorsunuz. İşte radyo var, CD var, AUX var. Arka kamerayı yönlendirebiliyorsunuz. Ama burada daha iyi, daha güzel, çözünürlüğü daha iyi bir ekran beklerdim. Çünkü bir Megane'ı düşünüyorum, bir diğer otomobilleri düşünüyorum. Buranın çok ötesinde. Buradaki kadranlara geldiğimiz zaman da bilgi ekranındaki çözünürlük bence düşük. Hani piyasaya yeni giriyorsun, C segmenti heyecanlı bir segment. Rekabetçi olman için bunları iyi yapmak gerekiyor bence. Çok bir sıkıntı yok. Nedir? Lastik basınçlarını görebiliyorsunuz. Güzel. Navigasyon ekranını burada görebiliyorsunuz. Sağa dön, sola dön. O da güzel. Start stop'u var. Start stop'un işte ne kadar tasarruf yaptığını, Q2 tasarrufu demiş. 1.30 diye bir toplamda ne kadar tasarruf yaptığınızı sunuyor. Bunlar güzel özellikler. Fakat dediğim gibi bu sınıfta rekabetçi olmak için daha fazlasına ihtiyacı var. Klima kontrolleri dijital. Düğmelerin basışı güzel. Yani bir sıkıntı yok. Onun haricinde bu kapı içlerinde kol dayadığınız yerler deri. Mesela iç mekanda 4 cam otomatik ama 4 cam otomatik olarak açamıyorsunuz. Sadece sürücü tarafı otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Bu bence büyük eksiklik. Özellikle bu segmentte, artık B segmentinde 4 cam otomatik olanlar var. C segmenti bir otomobil yapıp bunu yapmak bence eksiklik. Deri direksiyonu var arkadaşlar bu Entec'le beraber. Derinin kalitesi güzel, hoşuma gitti. Direksiyonun ele oturması güzel. Hissi, yani ağırlık hissi şehir içinde ağır değil. Rahatça ilerleyebiliyorsunuz. Entec'e özel kararan dikiz aynası var. Diğer alt donanımlarda kararan dikiz ayna olmuyor mesela. Koltuklara gelelim. Koltuklarda arkadaşlar çok rahat koltukları ama rahat. Yani performans sürüş yaptığınız zaman sizi koltukta tutmuyor. Ama güzel, böyle süngeri yumuşak. Hoşuma gitti. Yani uzun yolda falan rahat bir otomobil bu. İç mekanda başka gözlüklüğü var. Hatta burada gözlüğüm var. Takınca kızıyorsunuz. Hatta beğenmeyenleriniz var ama ben beğeniyorum ya. Bence yakışıyor. Neyse. Torpidosu geniş, yani hafif genişliği ve derinliği torpidonun, bir soğutması yok. Sert plastik içi. Hemen konsolda burada notlarımla beraber bir göz var. Bu gözün altında bir yumuşak malzeme yok. Yani bir telefon, ufak bir telefon sığar ve frenlerde ve virajlarda orada kayar. Oraya bir tutan malzeme yapsalardı iyi olurdu. Onun haricinde arkadaşlar burada bir kol dayaması var. Kol dayama ileri geri ayarlanıyor ama yukarı aşağı ayarlanmıyor. Kol dayamayı açtığımız zaman ufak bir göz var maalesef. Burada AUX, USB ve 12 volt girişleri var. Ufak da bir saklama yeri var. Yani bir su sığmaz, bir su girmez oraya. Çok kullanışlı bir kol dayama değil. Onun haricinde iç mekan daha iyi olmalıydı ya. Yani şimdi şu konsola bakıyorum. Konsolun birleşme yeri, plastiğin, işte şu mesela oynuyor böyle elimde. İşte yani plastikler, tamam, şu kol dayamanın olduğu bu deri kısımlar güzel ama ben isterdim ki daha buralarda bir doku olsun, yumuşaklık olsun. Mesela burası sert ve böyle arkası boş. Ben isterdim ki burada bir doku olsun, bir yumuşaklık olsun. Ama yok, yani sanki B segmenti gibi otomobilin içi. Ama gelelim iç mekandaki en güzel ayrıntıya. O da arkadaşlar otomobilin arka diz mesafesi gerçekten sınıfında başlara oynar. 692 mm ferah ve çok geniş bir arka diz mesafesi var. Arka koltukları çok rahat. Kol dayaması var.
Yani uzun yolda en mutlu arka koltukta oturanlar olur, öyle söyleyeyim. Eşya gözleri olarak fazla bir eşya gözü yok bu otomobilde, Pulsar'da. Kapı içlerinde bir su, bir de ufak bir cep var. Telefon ve işte ıvır zıvır sokacağınız. Torpido var. Buradaki kol dayama var ve buradaki 2 bardaklık var. Ben de telefonumu oraya koyuyorum mesela. Bu arada otomobilin anahtarı arkadaşlar, şöyle göstereyim. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Çok güzel çalışıyor. Bu tabi Entek donanımla geliyor ama harika çalışıyor. Cebinize koyun, direkt tanıyor, açıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Ben gerçekten alacağım otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma isterim. Çok güzel özellik. Arkadaşlar, otomobilin bagajı 385 litre. Yani oldukça iyi rakamlar. Arka koltukları yatırınca da 1300 küsur oluyor. Bayağı büyük bir yükleme alanınız oluyor. Bu da güzel bir özellik. Yani güzel, yaşanabilir, geniş bir kabini var. Ama dediğim gibi iç mekanını çok rekabetçi bulmadım. Daha iyisini beklerdim Nissan'dan. Pulsar'ın arkadaşlar aksarılığı 2700 mm gibi bir aksarılığı var. Neredeyse Passat'a yakın. Yani Passat'la arasında 9-10 santim falan var. Yani oldukça, zaten dış görünüşünde de baktığınız zaman oldukça uzun bir otomobil. Donanım olarak arkadaşlar Entek olduğu için cruise kontrolü var. Aynı zamanda ya hız sabitleme ve hız sınırlayıcısı var. Keşke iç mekan daha iyi olsaydı. Üretim malzemeleri daha kaliteli olsaydı. Yalıtım olarak arkadaşlar şu an 80 ile gidiyoruz. 100-110 gibi şuralardan hafif bir rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Mesela şu an 84 ile gidiyorum. Yani şuradan hafif bir rüzgar sesi geliyor. Gerçi şu an tabii kamera da orada var ama kamera yokken de ben buraya gelirken de test ettim. Hafif biraz rüzgar sesi alıyor. Böyle 120'lerde falan rüzgar sesi almaya başlıyor. Arkadaşlar lastik olarak 205-50-17 lastikleri var. 17'lerle birlikte bence konforu güzel otomobilin. Bak şu mesela derin bir yerdi geçtiğim. Çok sertlerde ve büyük engebelerde amortisör eşiğini aşabiliyor. Evet. Onu söylemem lazım ama genel olarak değerlendirdiğimiz zaman konforu üzmüyor. Özellikle 17 değil 16'da tercih ederseniz daha da iyi hale gelebilir. Yani belki uçan halı kıvamında değil ama alıcısını memnun eder konfor konusunda. Özellikle uzun yolda gayet keyifli. Darbe yemişi olarak mesela büyük kasisten 40-50 kilometre ile geçtiğim zaman o eşiğinin bittiğini görüyorsun zaten, tak tak diye bitiyor. Sönümleyemiyor onu. Orada belki bir eksikliği var ama büyük engebeleri, derin engebeleri böyle çok rahat geçebiliyorsun. Ama tabii çoğu otomobil bunları zaten rahat geçiyor. Asıl önemli olan şehir içinde keskin ve o işte engebeler, boyalar. Boyalar da fena değil ama keskin yerlerde dan dan pam bam yapıyor. Bunu söylemek lazım. Mesela buradan güzel geçti. Orada mesela kazmışlar, üstünde kapamışlar. Tabii düşük yapmışlar o hizasını. Bildiğiniz işte kazdıklarında olan durum. Oralardan güzel medeni şekilde geçiyor. Bam bam yapmıyor. Biraz daha keskin olsa ama onlar tak tak diye vurur. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Tak tak bam bam bum bum. Motor olarak 1.5 DCi, 110 beygir, 260 tork arkadaşlar. Sevdiğimiz, bildiğimiz motor. 1750 devirden 2500'e kadar bu torkunu veriyor. Ben şöyle bir dezavantajını gördüm. Vites oranları uzun. Vitesine geleceğiz. Atıyorum 20 ile 30 ile 2'ye attığınız zaman ilerletmek için biraz o 1700'lere kadar gelmesini bekliyorsunuz. O mesela 1400'de atıyorum devir. 1750'ye gelene kadar böyle kökleseniz bile hiçbir şey yok. Ama ondan sonra hop turbo basmaya başlıyor. Alıp götürüyor otomobili. Yakıt ekonomisi olarak da güzel bir motor. Seviyoruz zaten. Hatta 1.5 DCi 90 beygirliğini Intercity Cup'ta da bolca tecrübe etme fırsatı buluyorum. Bu otomobilin 0-100'de 11,5 saniye, 11 saniyelerde 1262 kilo. Hani bu ağırlığına rağmen motor çok esnek. Seviyorum ben bu motoru. Tüketim olarak da şehir içinde 5,5 litrelerle gezmeniz mümkün. Hani sakin, çok trafik olmazsa. Eğer biraz trafiğe kalırsanız 6 civarında yakıyor. 6'ları da geçebilir. Ama uzun yolda şanzıman oranları da uzun olduğu için arkadaşlar 120 ile giderken 2000 devirde, 100 ile giderken 800'lerde, 1600'lerde. Onun için tabii yakıt ekonomisine de
oldukça faydası var. Şanzımana gelelim. Ben şanzımanın geçişlerini, özellikle vitesin konumunu çok beğendim arkadaşlar. Hemen elinizin altında. Bayağı hoşuma gitti. Hatta ya en son Ibiza Cupra kullandık. Onun bile vites konumu bence kötüydü. Bunun vites konumu çok güzel. Tam böyle elinizin altında, geçişleri de hoşuma gitti. Gevşek geçişleri yok, kemikli. Yerleri belli. Vites karıştırmanıza imkan yok. Şehir içinde yokuş çıkarken falan bazen biri atmanız gerekebiliyor. Atıyorum bazı dizellerde, Renault'larda falan bazı mesela 2 ile çıkarsın orayı. Geçen Nişantaşı'nda yokuş çıkarken bunda biri atmam gerekti. 30'la falan gidiyordum. 20 ile falan gidiyordum. Uzun olduğu için oranlar belki bir düşük vitesi kullanmanız gerekebiliyor yerine göre. Ama motor şanzıman ikilisi düz viteste ben beğendim. Şu an bomboş yol arkadaşlar. Bir fren yapalım. 100 ile gidiyoruz. Panik fren yapıyorum. Panik fren yaptım. Dörtlülerini yakmadı. Güzel bir şekilde duruyor. Normal yani, ne böyle çok iyi, yani sınıf standartlarında diyeyim. Öyle çok üf ne durdu diyemem. Müzik sistemi olarak bu full donanım Entek, ama ben çok beğenmedim. Kaliteli yüksek ses yok. Yani siz tabi burada anlayamazsınız ama ben size hani duyduğumu aktarmaya çalışacağım. Evet, güzel ses veriyor. Yani bir sıkıntı yok. Hani sınıfın en iyisi diyemeyiz. Ama güzel, rahatça, normal, hani öyle çok yüksek sesle müzik dinlemiyorsanız bir sıkıntı yok. Güvenlik olarak bahsetmek gerekirse Euro NCAP'te 2014 yılında 5 yıldız aldı arkadaşlar. 6 hava yastığı var. İşte Isofix bağlantıları standart zaten, artık olmazsa olmaz. Yani oldukça güvenli bir otomobil. Güvenliğe önem verenler için de 5 yıldız aldığını söyleyelim. Nissan Pulsar deyince insanın aklına tabi 90'lı yıllardaki Pulsar GTI R geliyor. Yani o araba efsaneydi ya. O Grup B zamanları homologasyon için yapılmış. SR20 det motorlu, 230 beygir, Skyline 4 çeker sistemi var, Atesa. Koy Utkucum, güzel bir Pulsar GTI R fotoğrafı ya da videosu koy araya. Gelelim en merak ettiğiniz konuya. Yani yol tutuş, sürüş keyfi, limitler ve direksiyon. Şöyle ufak başlayalım o zaman. ESP kapanıyor ama tamamıyla kapanmıyor. Eğer çok limitleri aşarsanız belli bir limitten sonra tekrar devreye giriyor arkadaşlar. Direksiyon hissi olarak limitlere geldiğiniz zaman ya da gazladığınız zaman direksiyondan çok fazla geri bildirim alamıyorsunuz. Ama limitleri yüksek otomobilin. Ani gaz değişimlerinde arkası atmaya eğilimli. Yani lift off yaptığınız zaman virajda arkası gelebiliyor. Ama virajda zorladığınız zaman yani çok büyük keyif alamıyorsunuz. Yani rayda gider gibi gidiyor. Limitleri bu lastiklerle yüksek, güzel. Güvenli şekilde virajlara giriyorsunuz. O konuda hiçbir problem yok. Ama sürücüyle şasinin iletişimi olarak hani bir spor otomobil değil sonuçta. Ama otomobilin biraz böyle yavaş kullandıkça, limitlerini öğrendikçe oldukça keyifli sürüşler yapabilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar, Nissan Pulsar Entek donanımıyla 82.250 lira. C segmentinin rekabetçiliğini düşünürsek ve otomobilin eksiklerini düşünürsek sanırım biraz daha beklemek gerekecek Nissan Pulsar'ı almak için. Çünkü otomobilde bir yenilik yok. Nissan Pulsar aldım, şusu iyi diyebileceğin, arkası geniş. Arkası çok geniş, evet. Ama iç mekan olarak ya da teknolojik yenilikler olarak, multimedyası olarak yenilik yok. Yani sizi cezbedecek, burası süper diyeceğin bir özelliği yok maalesef. Frenleri güzel, yol tutuşu güzel, otomobil oldukça geniş. Yani bu otomobili alan kişiler konfora ve genişliği sevdiği için alacaktır. 59.900'den başlıyor. İşte Entek donanım 82.000'lere kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu testlik bu kadar arkadaşlar. Eğer bu testi sevdiyseniz, beğendiyseniz like butonuna basın. Bizi takip edin, paylaşın, önerin, etkileşimde bulunun.
Bugünlük bu kadar. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Burada bir adet, hatta 2 adet bardaklığımız var. Şöyle yapabileceğiniz, ki inanılmaz çirkin bir görüntü bu. Bir diz mesafesi var. Diz mesafesi değil bu ama. Salon mesafesi. Bak. Böyle de oturabilirsin yani. Ama böyle oturmayın tabii. Dik durun. Çünkü pek emniyetli değil. Böyle çok 1.90, 1.91, 92.